Selam arkadaşlar, taktik çağındayız ve Age of Tactics'te sizlerle. Bugün binicilik sahasından bahsedeceğim. Burada 4 tane alanımız mevcut, yani şu an 4 tane. Yetiştirme merkezi, hayvan araştırma, arama ve binek yönetimi ile ilgili. Buralardan ufak ufak bahsetmek istiyorum size. Öncelikle arama yapmamız gerekiyor. Aramada elde ettiğimiz şu sağ üstte görünen binek düdükleriyle atlar elde ediyoruz. Ve bu atların bir seviyeleri mevcut. Seviyeleri, yetenekleri mevcut. Detaylara gireceğim. Şuradan yetiştirme merkezinden devam edeyim. O elde ettiğimiz atları da burada çiftleştirmeye yarıyor burası. Hangi hero'ya hangi atı kullanacağımızı ve de hangi atı kullandığımızı buradan görebileceğiz. Araştırma kısmı da var. Aynen teknoloji araştırması gibi düşünebilirsiniz burayı. Buradaki detaylardan da sizlere bahsedeceğim. Şimdi arama kısmına geliyorum. Burada ufak bir detay var. Ustalık bölümü diye bir ustalık puanı kasıyorsunuz burada binek düdüklerini kullanarak. Yani burada onarlı ya da binerli arama yaptıkça ustalık puanları kasıyorsunuz. Ustalık puanları da burada belirttiği gibi 0 5000, 5000 20000, 20000 60000 şeklinde ilerliyor ve bu puanlarımız arttıkça daha yüksek seviye, daha iyi renkte at çıkarma ihtimalimiz, yüzdemiz artıyor. Fakat baktığınızda sarı atlar şu anki çıkma yüzdesi 10.000'de 3. İlerleyen süreçte de 1000'de 11 gibi bir şey, 1000'de 1 gibi bir değere geliyor. Yani çok fazla arttırmıyor. Zaten atların bu seviyede başlangıç düzeyinde de renklerinin çok önemi yok. Daha önemli olan kısmı yetenekleri ve özellikleri olacak. Bu ustalık puanlarını da arttırdıkça ama şans yüzdemizi arttırmak tabii ki de önemli. Şimdi birkaç düdük öttürelim. Arama kısmına giriyoruz. Buradan onarlı şekilde aramayı düşünüyorum ben. Ya zaten bir tane onlu yapabiliyorum. Şu an 16 tane at var elimde. Bu şekilde açtığınızda 2 tane mor çıktı, güzel. Şimdi tekli bir şekilde bakayım. Şöyle hepsini bir açalım. Elimizde ne varsa. Strateji ve zırh. Kudret ve kuşatma. Tekli açmalarımda hepsini mavi verdi. Ustalık puanım 5600'e yükseldi. Bakın farkındaysanız sizlerle beraber şu an 2. kademeye çıkmış oldum. Şimdi biraz yetiştirme merkezindeki detaylara girelim. Bizim 7 çeşit mizacımız mevcut. Şu mizaçtan kastım şuradaki korkusuz, uysal, savaşçı, muzip, tetikte, şevkli ve de korumacı şeklinde 7 çeşit mizacımız mevcut. Bu mizaçlar çok önemli tabii ki. Bunlarla beraber 26 çeşitli özelliğimiz mevcut. Burada her bir özelliğin minimum ve maksimum değerlerini görebilirsiniz ve açıklamalarını okuyabilirsiniz. Burada atları işte sağ alttaki butonla ekleyerek ortak neler verdiğinde özetten takip ederek bir çiftleştirmeye sokuyoruz. Fakat burada çiftleştirirken bazı bilmemiz gereken şeyler var. Arkadaşlar bu sistem biraz binek sistemi, biraz şöyle. Burada bir şeyleri bildiğinizde daha doğru ilerleme yüzdenizi arttırabiliyorsunuz sadece. Aslında olay daha çok rastgelelik üzerine. Çok iyi etkiler elde edebiliyorsunuz. Gerçekten çok yüksek dozda etkiler elde edebiliyorsunuz. Fakat biraz da bilmek gerekiyor gibi. Ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani kararlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyun, yani siz bazı çıkacak sonuçları bilseniz de size bir anda rastgele bambaşka bir şey verebilir yani. Bu detayları ilerleyen süreçte daha detaylı bir video çekerek size aktarmaya çalışacağım. Burada örnek veriyorum size. Kudret ve kuşatma yeteneği olan ve diğer atta da strateji ve zırh yeteneği olan 2 atı birleştirirken şu sağ altta gördüğünüz temel niteliklerde farkındaysanız rastgele diyor. Yani kuşatma, kudret, strateji ya da zırh verebilirim diyor. Her iki madde için de bunu söylüyor. Ya da bir de şöyle deneyeyim isterseniz. Şunu koyduğumda ise kararlı bir sonuç çıkıyor. Bakın %100 ihtimalle kudret ve kuşatma çıkacak. Neden? Her iki atımda kudret, kuşatma gibi. Bula bula bu şekilde devam edeceğiz. Araştırma merkezimizden bahsetmiştim özetleyecek olursak. Binek yönetiminden atlarımızı hero'larımıza bindirebileceğimizi söylemiştim. Aramadan da atlarımızı, bineklerimizi elde edebileceğimizi ve de ustalık puanlarıyla elde etme yüzdemizi arttırabileceğimizden bahsetmiştim.
Bu düdükleri nasıl elde edeceğimizden ve atları nasıl çiftleştirmemiz gerektiğindense bir sonraki videomuzda sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Herkes taktikle kalsın.